Hanımlar beyler, İsviçre'ye hoş geldiniz. Allah'ım bu ne? Buzlara sanki dokunacakmışız gibi o kadar yakın görünüyor ki. Çizgi film setine hoş geldiniz. İnsan burayı gezerken resmen kalbinde ve ruhunda onu hissediyor, biliyor musunuz? Montları bilerek giydik artık çünkü yukarıya çıktıkça hava serinlemeye başladı. En güzel yürüyüş rotalarından birini görüyorsunuz manzara olarak dağlardaki. İşte gezginliğin arka plandaki bir gerçek yüzünü göstereyim mi? Bunların hepsine doyacağımız harika bir İsviçre gezimiz olsun. Başlıyoruz. Mosaic Apartments ve Montebello Villa sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumuzun İsviçre ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Bizim moraller yerinde, keyifler de yerinde, havada çiçek. Hatırlarsanız önceki bölümde ne demiştim size? İsviçre'de daha önceden gitmediğim yerleri Burçin'le beraber gideceğiz. Ve Interlaken'e kadar gidip oradan sonra farklı aktiviteler yapacağız demiştim. Bir önceki bölümü lütfen izleyin, ondan sonra bu bölüme geçin. Baştan söyleyeyim eğer buraları gezecekseniz. Çünkü özellikle yaz aylarında o kadar pahalanmış ki buralar. Yani enflasyonun 2 kat hissini buralarda yaşıyorsunuz. En uygun oteller böyle 200-300 eurolardan başlıyor. Aklınızda bulunsun. Şu anda Interlaken'dan yaklaşık 20 dakika ileride bir Spiens adında kasabaya geldik. Böyle gayet küçük, minimal, tatlış bir kasaba. İnsanların daha çok böyle deniz, kum, güneş, hatta tatil keyfi de yaptıkları yermiş. Kışın ayrı, yazın ayrı. Biz de buraya kadar gelmişken asıl amacımız olan dağlara çıkıp hem Alpler manzarasını görmek istiyoruz hem de bu zamana kadar benim de Burçin'in de yapmadığı aktiviteleri yapmak istiyoruz. İlerleyen süreçlerde göreceksiniz introdaki gibi. Gerçekten dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesini buraları gezerken hissediyorsunuz. Çünkü karşıda dağları görüyorsunuz mesela. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. Ve o Heide'nin köyleri var ya, işte onların hepsi tam buralarda başlıyor. Alplerin eteklerinde. Bugün Alplerin zirvesinin göremeyeceğiz. Çünkü onu bir sonraki bölüme düşünüyorum. Avrupa'nın en üst noktası, en yüksek noktası olarak biliniyor. Orayı da göstereceğim size ama bugün bizi de heyecanlandıracak bayağı bir aktivite yapacağız. Şimdi birazdan arabaya biniyoruz. Ta dağların başına çıkıyoruz. Bir yarım saatlik daha yolumuz var. Orada kayaklar, kızaklar vesaire yapıyoruz. Göllere gidiyoruz. Benim de görmediğim yerleri göstereyim ki sizlere. Benim önceden İsviçre videolarımı da lütfen izleyin. Hepsini izledikten sonra plan yapın. Şu an puzzle'ın eksik kalan parçalarını birlikte tamamlayacağız. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, doğaya, yeşile, yeri geldiğindeki deniz değil bu. Mavi gördüğünüz yer bir göl. Bunların hepsine doyacağımız harika bir İsviçre gezimiz olsun. Başlıyoruz. Günaydınlar efendim. O kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar, bakın arabamızla çıktık. Şöyle mavileri göre göre bir köye geldik. Spiens adında. Buraya ben daha önce gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Şimdi Burçin Hanım tutturdu. Instagram'da bir şey görmüş. Hani bu dağlarda kayarak gidiliyor ya. Neydi onun adı? Mountain Coaster mıydı? Dağ kızağı diye bir şey. Bizde de var. Artvin'de de var aynısı. Gittin mi orada, yaptın mı? Gelecek şimdi yarın. Arkadaşlar hepsinin yeri tabii ki ayrı. Sadece buraya gelmişken benim de yapmadığım bir şey. Şimdi beraber yapmaya gidiyoruz onu. Dağlara çıkacağız. Böyle arabamıza yine atladık. Bir yarım saatlik yolumuz var. Şurada bayağı yüksek Alplerin başladığı yerleri göreceğiz hep beraber. Bir gidelim bakalım dedikleri kadar var mıymış. İşte bu dağları zirvelerine çıkacağız. Orada hem çok güzel manzaralar göreceğiz hem de aynı zamanda göller. Böyle insanlar hiç üşenmeden buralarda da bu kadar eğime ve dağlık bölgeye rağmen bisikletle gezmeye devam ediyorlar. Çok güzel bir yolculuk yaparak Avrupa'nın zirvelerini görebileceğimiz, görüyorsunuz, muhteşem dağların eteklerine geldik. İnanın var ya, hani hava değişti. Birazdan muhtemelen mont giymeye başlarız. Şimdi İsviçre'ye geldiğinizde raclette yersiniz ya da fondue yersiniz. Biz de dedik ki geldiğimizden beri size bunu hiç göstermedik. Gelmişken şöyle güzel Alp dağlarının manzaralarının eteklerinde şöyle bir restoran, Rendezvous adında bir yer bulduk. Burada şimdi öncelikle bir karnımızı doyuracağız. Sonra yukarıya çıkacağız. Dağ kızaklarına binmeye başlayacağız. Hadi bu çocuklar önce bir doysun. Şöyle çok güzel bir havanın keyfini
sürmeye başladık. Gerçekten yukarıya çıktıkça çok güzel nefes alıyor insan. Şimdi bu restoranın ismi şuymuş. Belki bir gün gelirsiniz. Rendez Vos adında. Böyle menü geldi. Biz şundan yiyeceğiz. Cheese fondue yiyeceğiz ve 29 frankmış. Bu tek kişilik değil, 2 kişilik söylememiz gerekiyor. O da yaklaşık olarak işte artık 60 franka falan denk gelecek. Raclette de yiyebilirsiniz. Tercihimi bu sefer bundan kullanmak istiyorum. Geçen sefer de geldiğimizde yemiştik bolca. Bakarız bir sonrakinde de raclette yeriz gerekirse. Menüsü de bu şekilde. Bakalım bir karnımızı doyuralım. Sonrası çok güzel olacak. Ya gerçekten hani buraya gelirken gördüğünüz o köyler var ya hani şeyi hissettiriyor. Ya diyorsun çizgi film setine hoş geldiniz. İnsan burayı gezerken resmen kalbinde ve ruhunda onu hissediyor biliyor musunuz? Ama birazdan asıl o eğlenceli kısmı da dağlarda başlayacak. Çok soğuk. Üstümüzü değiştirmemiz lazım önce. Bir mont falan giyelim yavaştan. Fondü'de fondü dedik. Şöyle bir şey geldi. Mıhlama yiyoruz ya şu an. Aslında burada Guyères falan böyle köyler var ya dünyanın en iyi peynirleri diyorlar. Onların karışımından yapılan bir peynirin eritilmiş hali. İçine de böyle karabiberdir, kırmızı biberdir koyuyorlar. Patates ya da ekmek bandırarak peynir yiyorsunuz. Yanında da şöyle turşu getirmişler. Bakalım övdükleri kadar var mı? Buna kaç para vermiş olduk? Kişi başı 29 frank. Peynir müthiş. Bak harika. Altta da sürekli yanan bir ateş var. Böylece hep eritip yiyorsunuz. Hadi afiyet olsun. Şimdi yemeğimizi yedik. 2 kişi 60 frank civarında ödedik. Bence 2 kişiye fazlaydı. Ben buraya gelirseniz genelde bir kişilik söyleyin. 2 kişi doyarsınız diye düşünüyorum. Tepelere çıkacağız. Tamam. İsviçre'yi de gezeceğiz. Bu zamana kadar birçok yeri size anlattım. Peki Deniz biz bunları planlamayalım, bizi birileri gezdirsin diyorsanız Avrupa Rüyası'nın İsviçre Alp Köyleri rotası gezisi var. Buna bir bakın arkadaşlar. Açıklamaya bırakırım. Neden biliyor musunuz? Zürih, Bern, Cenevre, Lozan, Luzern, Interlaken, Ren Şelalesi, Müren Dağı ve en önemlisi Bernina Ekspresi ki İsviçre'nin en iyi tren yolculuklarından bir tanesidir. Demiştim ya o camlı trenler var. Neredeyse tamamen full cam kaplı oluyor. O da dahil oluyor gezilerine. 8 gün boyunca karış İsviçre'yi geziyorsunuz. Ekstra turlar da dahil oluyor ve THE ile gidiş dönüş de bu turun içerisine dahil oluyor. Mart'tan Eylül'e kadar da turları var. Ve ben de daha önceden birçok kez Avrupa Rüyası'nın turuna katıldım. Mesela Kuzey Avrupa'yı gezdik, Büyük Britanya gezisi yaptık, Endülüs gezisi yaptık. Çok güzeldir. Turlar konusunda gayet kalitelilerdir. Rehberlerinden konakladığınız otellere kadar iyi de hizmet alırsınız. Ben açıklamaya hem web sitelerini hem de Instagram'larını bırakırım. Oradan eğer bir gün gelip de Deniz biz de şu güzellikleri, dağları, yeşilliği, maviyi görelim, İsviçre'yi baştan sona gezelim diyorsanız Avrupa Rüyası'nın bu turlarına katılarak sizler de tecrübe edebilirsiniz. Dediğim gibi açıklamadan bakacaksınız. Şimdi bu teleferikle yukarıya çıkacağız. Çok güzel bir göl var. Yine ismini buradan alıyor. Ve aynı zamanda da kızakla gezmeye başlayacağız. Hadi. Gitmeye çalıştığımız yerin ismi Oshinen Lake View Point diyor ya işte buraya çıkacağız. Buradan da bilgimizi alalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Burada bir kombine bilet sistemi yok. Burada gördüğünüz yerden biletlerimizi alacağız ve birazdan şu teleferikle yukarıya çıkacağız. Sonra orada da başka bir şirket var. Onlardan da işte bu dağ kızaklarının biletini alıyor olacakmışız. Montları bilerek giydik artık çünkü yukarıya çıktıkça hava serinlemeye başladı ve bir anda soğuk bir anda sıcak hasta olmak istemiyoruz. İşte İsviçre'de ilk defa tecrübe edeceğimiz aktivite bu olacak. Bakın arkadaşlar kişi başı 40 frank verdik şu teleferiğe iniş ve çıkış için. Yani nereden baksanız 45 euro. Delirmişler ya. Yani gerçekten o kadar yer gösterdim size dünyada. Buralar kadar cüzdanı üzen yer görmedim. Ama değecek. Hayatta bir kere yapacağımız şey sonuçta. Hadi gel Burçin. Al bakalım bu bilet senin. Ya burada mesela PES'ler var. Swiss PES diye geçiyor. Aynı Interrail'daki mantık gibi bir kombine biletler serisi aslında. Bunlarla birçok yere girip çıkabiliyorsunuz ve indirimli oluyor ya da ücret ödemiyorsunuz bazılarında da. O yüzden bir gün buralara gelirseniz ve çok fazla dağ gezecekseniz, kayak yapacaksanız bunu da dikkate alırım. Birazcık daha indirimli bu işlerden yararlanabilirsiniz. Bir öneri olsun. İnternetten araştırmanızı öneririm. Biz 2-3 gün kalacağımız için buralarda böyle bir şey alma gereği duymadık. Yine sakin sakin teleferiğimize binelim bakalım. Bazen insan buraları gezerken ne hissediyor biliyor musunuz? Mesela biz Burçin'de, Vietnam'da da işte Avusturya'da da İtalya'da da size böyle teleferikleri gösterdik. Eyvallah ama burası çok başka. Çünkü bence dağ konusunda, doğa konusunda dünyada çok ciddi anlamda her yerde ses getirmiş yer İsviçre. Çünkü burada işte bak bir tarafta şelaleler akıyor görüyorsunuz. Tepede buzullar vardı. Aşağıda muhteşem köyler var. O yüzden buraları gezerken Instagram'daki o bir paylaşımın içindeymiş gibi de hissediyor insan.
Bu da mesela onlardan bir tanesi. Çünkü bu çok ciddi bir pazarlama yaptı dünyada. Tabii İsviçre'ye geldiğinizde milyonlarca yapacak şey var. Ben sadece özet geçiyorum şu anda. İsterseniz paraşütle bile atlayabiliyorsunuz. İsterseniz skydiving bile var. Yani şu teleferik hattı bizim şu an kullandığımız belki 1000 taneden bir tanesi. O yüzden tamamen bütün İsviçre'yi gezeyim deseniz dediğim gibi günler zaten yetmez. Hem bütçesel hem de zamansal anlamdan eleyerek plan yapmak lazım. Vay vay vay. Yukarıya belki karlar yağıyor yazın ortasında biliyor musun Burçin şu anda? Bak buzları görüyor musun? Az önce buzullar vardı, evet. Ve orası işte yaklaşık 3000 metre. Ve Avrupa'nın en yüksek dağı da noktası da Saint Moritz. Ama burada Top of the World dedikleri bir yer var. J ile başlıyor. Ben sizi oraya da götüreceğim. İsmini unuttum. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Orası mesela teleferikle çıkılan bir yer. Yani yaşamın ve ulaşımın olduğu en yüksek nokta olarak bilinse de dağ olarak bilinen Saint Moritz. O da İsviçre'de bulunuyor. İşte biz de bunu yapmaya geldik. Dünyaca ünlü İsviçre'deki dağ kızakları. Bakalım nasıl olacak? En iyi manzara burada varmış. Böyle yamaçlardan tecrübe ediyor musunuz? Şu an o kadar yüksekteyiz ki 2000 küsür metrede hava buz gibi oldu. Bakın arkadaşlar şu an bulunduğumuz yerdeki dereceleri de görebiliyoruz. 14 dereceymiş burada hava. Sabah 25 dereceydi ilk uyandığımızda. Yukarıda da 13 dereceymiş. Zaten buzun soğukluğu geliyor. O yüzden bedenimiz biraz alışsın. Ondan sonra bu etkinliği yapalım dedik. Çok da güzel burada bir göl var. Oşiense Gölü diye geçiyor. Buraya da bir 10 dakika mesafede. Orayı da bir gelmişken görelim ama Allah'ım bu ne? Buzlara sanki dokunacakmışız gibi o kadar yakın görünüyor ki. Müthiş. Müthiş gerçekten. 15.000 lira vereceğiz ama olsun. Ara. Çok iyi. 1000 metre yaklaşık olarak buzulları görüyorsunuz arkadaşlar. Daha tam olarak erimemiş. Biz de şuradaki göle kadar gideceğiz. Sonra o ünlü kayıklar var ya. Kayaklar söyleyemedim heyecandan. Dağ kızaklarına bineceğiz. Bak şu oksijen müthiş. Yani iyi ki yaz aylarında gelmişiz. Ben kışı sevmiyorum biliyorsunuz. Siz seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. Bu arabalar da taksiymiş. İsterseniz bunlarla gidebiliyormuşsunuz. Neden kışın dedim? Çünkü gerçekten çok zor benim için. Çok meşakkatli, sevmiyorum. Biz yaz insanıyız. Fethiye'de böyle alışmışız. Tabii daha da güzeldir kışı da kayak yapmak için dünyanın en iyi yerleri olarak biliniyor. Ama bence iyi ki yazın geldik. Çünkü yürüyüş yapmak çok kolay. Hava çok daha sakin. Tabii ara ara yağmur yağabiliyor. O kadar olur. Ama en güzel zamanlarının bu dönemler olduğunu düşünüyorum. Birçok kez gelmiş bir kardeşiniz olarak. Şimdi böyle hem biraz yürüyüş yapacağız. Hem İsviçre ineklerini peşine düşeceğiz. Hem de manzaraların keyfini çıkaracağız. Her insan hayatında imkanları dahilinde bir kez bu güzellikleri görmeli, buralara gelmeli. Diyordunuz ya, ya işte oralardaki çayırlar nasıl böyle düzenli görünüyor? Kim kesiyor kardeşim bunu diye. Bunlar kesiyor. Bakın çayırları sıfıra sıfır, tükete tükete yayılıyorlar. İsviçre sığırları. Tamamen doğal besleniyorlar yalnız, farkında mısın Burçin? Kapalı yerlerde değil hayvanlar, dağlarda yayılıyor özgürce. O yüzden etleri de çok lezzetli oluyor. Tabii dünyanın en iyi peynir ülkelerinden bir tanesi. Yani yiyebildiğiniz bütün peynirleri yiyin geldiğinizde. Çok seversiniz. Az önce fondü de yedik, gördünüz zaten. Yani herhalde son yıllarda gördüğümüz en güzel yürüyüş rotalarından birini görüyorsunuz manzara olarak dağlardaki. Ne kadar güzel değil mi? Bence evcilleşmiş değil mi bayağı? Tabii tabii, tam artık insanlara alışmışlar. Böyle inekleri var. Bayağı da ses yaptı. Bu bayağı besili. Unutmayın.
Bu bayağı besili. İşte insan oldu ya. Şimdi bir yandan seviyoruz, bir yandan yiyoruz. Buradaki yaşayan köylülerin işte. Yani herkes İsviçre deyince böyle devasa işte zenginlikler, lüks bekliyor da tabii ki o da var. Yani kaç kere gösterdim ilk bölümlerde, Rolex'ler her yerde ama insanlar köylerde de yaşıyor. Yani zaten ülkenin %60'ından fazlası dağlık. Kırsalda da çok ciddi bir yoğun nüfus var. Ve o insanlar da işte böyle hayvancılıkla uğraşıyorlar. Güzelce bir yürüyüş yaptıktan sonra sizi şöyle bir manzara karşılıyor. Aynı zamanda burada restorandır, tuvalettir vesaire varmış. Hani ben hiçbir şey yok gibi düşünmüştüm. En güzeli de bak karlar eridikçe, hatta buzullar daha doğrusu, o sular aşağıya doğru akmaya başlıyor ve bu gölleri besliyor. Yürümeye devam ediyoruz ama tabii birazcık güneş gitti artık. Bulutlar gelmeye başladı. Her yerden bak en çok şelale şurada akıyor. Ve şuralarda bile yaşamların olduğu yerler var. İsterseniz orada yürüyüş yolları varmış. Ta en tepeye kadar çıkıp bu gölün manzarasını görebiliyormuşsunuz. Hani şurası çok uzak görünmüyor. Lakin biz tecrübeli değiliz buralar konusunda. Ne olur ne olmaz. Yürüyüş yapıyor olsanız buzullara kadar erişebilirsiniz. Ya çok güzeldi. Gerçekten iyi ki geldik buraya. Işık gelmeye başladıkça daha güzel oldu. Şurada isterseniz tekne kiralayıp böyle dolaşabiliyor musunuz? Karşıdaki şelalelere kadar gidebiliyorsunuz. İnsanlar biz montla geziyoruz. Burada yüzüyorlar. Gayet bu buzul gölünün keyfini çıkartıyorlar. Eğer bir gün İsviçre'ye gelirseniz bence burayı mutlaka görün. Çok güzel bir yerde. Bu araçla geri dönelim dedik. Bayağı yokuş çıkıyorsunuz. Kişi başı 10 frank verdik. Bizi en başa götürecek ve neye bineceğiz? Dağ kızağı. Artık o kıza binebiliriz. Biletimizi hemen şuradan aldık. Tek biniş 7 frankmış. Böyle dağın başına kadar çıkıyorsunuz. Sonra aşağıya doğru bu kızaklarla iniyorsunuz. Hadi bakalım İsviçre'ye geldiğinizde mutlaka yapılması gereken 10 şeyden biri buymuş. Değer mi? Birlikte görelim. İşte dağ kızağına başladık. İsviçre'de Hanımlar beyler, İsviçre'ye hoş geldiniz. böyle bir düzeneği var. Kendinize çektiğinizde duruyor. Yavaşlıyor. İttiğinizde de gidiyor. Bu şekilde. Şimdi mesela hızlanmaya başladı. Ya buralar hiç güvenli görünmüyor. Direkt gidiyorsunuz. Baksana. Bayağı yüksekteyiz şu anda da. İsviçre'ye hoş geldiniz. Burçin de yukarıdan geliyor. Gerçekten çok keyifli bir sistem. Biz bunu Fethiye'ye getirelim. Bir düşünün dostlar. Yani insan resmen dağlarla yarışıyormuş gibi hissediyor. İsviçre'de harika bir şey daha. Yine gidiyorum. Tecrübe edilmiş oldu. Hadi bakalım. Bunu da gördük. Çok keyifliydi. Vallahi çok güzel bir tecrübeydi. İnsan böyle çocuk gibi hissediyor kendini. Hani uzaktan bakınca pek heyecanlı değil. Ama sıraya girmeye başladıktan sonra o yukarıya doğru çıkarken biraz kalp çarpıyor değil mi? Çok güzeldi. Muhteşemdi. Yani görünenden çok daha güzeldi. Ya başka yerlerde de görürsek yine yaparız. Ama ikimizin de hayatında ilk defa tecrübe ettiği bir aslında sosyal medyanın da etkisiyle bir deneyim oldu. Hadi bakalım gelsin sıradaki. Buradan ayrılıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. İsviçre'yi geziyoruz ve burada fark ettiğim bir şey söylemek istiyorum. Turistik imkanlar dahilinde pazarlayabilecekleri her şey paralı. Ya göle gideceğiz ya bildiğiniz. Hani dağın eteklerinde Mavi Göl diye geçiyor. Burası İsviçre'nin en mavi, en berrak suyunun olduğunu iddia ediyorlar. Buraya bile giriş parayla. Hatta otopark dedim ki hani ücretsiz mi ya? İmkansız dedim.
Tabii ki değil. Şurada küçük otomatlar var. Oradan numarayı giriyorsun ya da kartı alıyorsun. Vallahi biz bu sefer kaçak girdik. Yakalanırsak da yakalanırız. Genelde de böyle bir durum var. Diyelim ki hız sınırını aştınız mesela yollarda. İnanılmaz cezalar var. Hapise kadar gidebiliyor. Ama İsviçre'de şöyle bir şey de var. Vatandaşıysanız eğer gelire göre ceza var. Yani adil, eşit değil. Çünkü diyor ki Ferrari'n var. Sen hız sınırı yaptın 1000 euro vermek sana koymaz diyor. Ama diyor Ferrari'n varsa zenginsin o zaman diyor 50.000 euro vereceksin gibi. Böyle gelire göre ceza sistemi de en iyi adalet örneklerinden birisi olarak biliniyor burada. İşte bu Bern kantonunun içindeki ünlü göle de gelmişken girelim dedik. 10 dakikada falan buraya ulaştık. Buraya ben de ilk defa geldim. Şöyle biletlerimizi aldık. Tanesi 11 frank. Bak açılışı görüyor musun? O bile egzantrik. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi girişimizi yaptık. Yine her zamanki gibi franklarımızı ödedik. Böyle bir 15-20 dakikalık yürüyüş yapacağız tabiatın ortasında. Sonra göl bizi karşılayacak. Böyle bir ormanlık araziye girdik. Devasa yosunlaşmış kayalıkları görerek yürüyüşe başladık. Yer gök böyle yemyeşil olunca bakın çokça Arap, Hintli turist görüyorsunuz. Hadi Hindistan'da yine doğa var da Arap ülkelerinde hiç doğa olmadığı için buralara akın etmişler. Haliyle fiyatları da zengin Araplar uçurmuş. Böyle yazıyor birkaç tane blogda, forumda. Hatta şu anda İsviçre'nin nüfusu 10 milyon olmak üzere bir referanduma gidiyorlar. Nüfusumuz 10 milyon olsun mu diye. Çünkü vatandaşlık verecekler göçmenlere. Neden bunu söylüyorum? Ülkedeki her 4 kişiden biri göçmenmiş, yabancıymış aslında. Hal böyle olunca da bunlara bile çok dikkat etmeye çalışıyorlarmış. Ama itiraf edeyim, bu gezimizde en çok Arap'ı, Hintlileri burada gördük. Evet. Ve en az Türk'ü de burada gördük. Yani toplasan bir elin 5 parmağı etmiyor şu ana kadar. Burada harbi çok güzelmiş. Bilmiyorum ekranda nasıl görüyorsunuz ama müthiş. Gördüğünüz balıklar da alabalıkmış. Hatta bunlardan yemek gerekiyormuş. Buralarda yani gerçekten Geldi arkanda bir tane. su harika görünüyor arkadaşlar. Yani hem yeşil hem mavi. Şimdi biz de buraya kadar gelmişken şuralarda biraz yürüyelim dedik. Yani o kadar güzel bir hava var ki şu anda arkadaşlar. Keşke ekrana oksijeni de gönderebilsem. Çıkalım bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim hem de gölün etrafında şöyle güzel bir tur yapalım. Ben burada yürürken size küçük bir detay da söylemek istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü benim İsviçre'den toplam yaklaşık olarak 10 YouTube bölümüm var. Bu 10 YouTube bölümü playlist olarak açıklamaya bırakacağım, tamam mı? En baştan en sona kadar hepsini izleyin. Videonun başında söylediğim gibi. Bu şekilde böyle sıralı koyayım ki bir gün buraya gelecekseniz Zürih'e ayrı, Bern'e ayrı, Interlaken'a ayrı, işte mesela Müren Dağı'na çıktım bu gezimde çıkmayacağım. Onlara kadar görebilirsiniz. O yüzden çok da güzel rehber olur sizlere. Açıklamadan bakarsınız. Çünkü benim aynı zamanda amacım hem gezmek hem de sizlere de gezi rehberi çıkararak sizin de gezmenize yardımcı olmak. Şuraya heykeller de koymuşlar. İlgi çeksin diye. Böyle ağaçların bazıları devrilmiş. Ama gayet tertemiz görünüyor. Şurada restoranlar, kafeler de var. Dediğim gibi dilerseniz balık da yiyebiliyorsunuz. Yani balıklar da bayağı iyi bakılmış burada. Bakar mısınız böyle yanımızdan yürüyor. Biz giderken yanımızda bize eşlik ediyorlar resmen. Bir sürü var. Bazıları beyaz mesela. Bakın şu beyaz. Ortada bir tane var. Az önce de gördüm ama bakar mısınız ya? Bu balıkların büyüklüğüne bir 2 kilosu var. Şimdi bunu bir kızartacağım Burçin. Var ya Fethiye'deki balığın üstüne ben balık tanımam. Gel. Nerelerde yedik dünyanın? Yunan adalarıymış. Ne Yunan adası ya? Bence bir gün Marmaris, Selimiye'de Hidayet'in yeri. Laozi'nin rüya gibidir. Balık pazarı Fethiye'de de bulabildiğiniz o dönem hangi cam gibi balık varsa baktığınızda birçoğunu bilmediğinizde %99 eminim Burçin bu sene neler yedin? Aynı balığı yedin. Kayınpederim balıkçı olunca bir sürü gelinine balık öğretti. Say mesela neler yedin? Mırmır, Mırmır, hırhır, hırhır,
Sarı istavrit. İstavrit miydi? Sarı istavrit. Sarı istavrit. Laos. Evet. Bir şey daha vardı. Ayna. Ayna müthiş ya. Bunların kaçını biliyordunuz? Yazın yorumlara. O yüzden alabalık, malabalık bizim için hani dönüp bakmayacağımız balıklar. Ve işte dağlardan gelen sıradan bir akarsu nehir görüyorsunuz. İsviçre Alplerinin o zirvelerinde eriyen buzlar böyle aşağıya bir dünya nehir oluşturuyor. Burası da çok güzeldi. Çok beğendim. Gelmişken görmek gerekmiş. Arkadaşlar böyle bir turizm mi var ya? Dakikalardır şu trafik vardı da daha yeni çekiyoruz. Bunu diyorum ya size, kalacak yer bile bulamıyorsun. Yani 200-300 euroya falan yer bulunca seviniyorsun. Bazı yerler var 600 euro, 1000 euro gecelik. Buyurun canlı canlı görüyorsunuz. Ne İsviçre'ymiş yani, şok olduk ya. Ben eskiden de geldim, bu kadar değildi. Çok iyi pazarlanmış demek ki. Bu kadar yoğunluğu hiç görmemiştim. Bizim köye geldik. Bugün başka bir yerde kalacağız. Çünkü o otelde doluydu. Başka bir yer bulduk biraz daha uyguna. Oraya şimdi geçince size gösteririm zaten. Geldik sayılır. Ya böyle bir trafik olabilir mi? Bizim fakirhaneye geldik. Neden bizim fakirhane? 140 euroya otel hostel tarzı bir yer bulduk. İnşallah sıva dökülüyor biraz ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani neden bunu söylüyorum? Açıklamaya da bırakacağım çünkü bu kaldığımız yerleri. Yok, yer bulamıyorsun. Şimdi check-in'imizi yaptık. Pasaportlara bakmadılar bile. Gençlerden de anlayacağınız üzere burası biraz karma bir yer. Ama diyorsanız ki kardeşim bizde para sıkıntısı yok, sen bize mekan söyle Deniz. Tabii ki söylerim. Açıklamaya bakın. Orada nereler var nereler. Şimdi biz 30 gündür geziyoruz. Artık son demlerine geldik. Ve evet, ücretsiz otopark bile var. Düşünün. Normalde şuraya günlük 25 frank veriyorsunuz. Başka yerlerde neredeyse 30 euro günlüğü. Hem otel hem hostel, çünkü aynı binada ayırmışlar. Biz otel kısmında kalacağız inşallah. Olmadı 8-10 kişi beraber, eski gençliğimizde çok kaldık, ne olacak? Ama şimdi hani Burçin'de evlendik ya. Hani yazacaksınız yoruma, biliyorum. Deniz paraya kıymadın diye hostelde mi kalıyoruz? Ayıp be. 25 kişi kalmazsınız diye. Bak çok güzel bir lobimiz var. Burası lobi kısmı. Burada barımız var. Şurada normalde şömine kısmı var. Aa, ilk defa kedi gördük. Ne kadar sosyal canlı. İşte abi kedisin, İsviçre'desin ama mutlusun sanıyorlar. Şurada bilardo oynayabileceğimiz bir sosyalleşme alanımız var. Hadi gel bir de odamızı gösterelim. Bakalım hayallerimizdeki kadar güzel çıkacak mı? Önceki otel güzeldi bu arada. Hem konumu hem temizlik açısından. Genel olarak eski oteller ama bazı yeni oteller de var tabii. Dediğin gibi 1000-1100 franktan başlıyor. 229. 229 şurada. Gidelim. Şu anda yaklaşık 100.000 kişi ekranları başında Burçin Hanım'ın odaya ilk girişi anını bekliyor. Allah'ım korkmasın. Beklentimin üstünde gibi şu anda. Oo, gayet iyi. Biraz sıcak. Şöyle bir manzaramıza bir bakalım. Aa, vallahi gayet güzel de manzaramız var Burçin. Hadi bakalım, kaynanan seviyormuş. Artık idare edeceğiz. Bu arada neden vantilatör var? Söylemek ister misin? Çünkü burada klima yok. Yok. Klima olmadığı için de akşamları belki biraz erken uyursanız hava sıcak olabiliyor. Ama saat 11-12'den sonra hava serinlemeye başladığı için o yüzden vantilatöre gerek kalmıyor. Evet. Durum bu. Avrupa'da hep haberlerde çıkıyor ya, binalarda klima yok diyor. Doğru o. Birçok ülkede de görmüş olduk canlı canlı. Çok açız. Bakın bavullarımızı bile getirmedik. Direkt hadi yemeğe. Interlaken bir kasaba aslında ve merkezi bu şekilde. Böyle çok tatlı tatlı 2 katlı 3 katlı evler var. Ve buradan işte o dağların birçok noktasına ulaşabiliyorsunuz. Trenler var, işte arabanızla gelip park edebilirsiniz. Sonra yeniden dağlardaki fünikülerlere ya da işte cable car'lara, teleferiklere binebilirsiniz. O yüzden de bu kasaba en merkezi yer olarak biliniyor. Yani birçok yerde akşam hiçbir şey bulamazsınız ama burada aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Bakar mısın mesela sağdaki bir evin güzelliğine, restoranın, otelin artık neyse. Şimdi bizim yemek yiyeceğimiz yerde buraya 2-3 dakika yakında sana el salladılar.
Oraya doğru gidiyoruz. Yollarda hamburger, pizza, makarna, et, şu bu derken hep en başa dönmüştük. Artık dedik yani Burçin'le tamam öğlen fondü de yedik ama onu beğenmedik. Gerçeği söyleyeyim, ben daha iyi fondüler yedim. O yüzden biz mecburi orada yedik. Merkezde daha böyle kare kare kesilmiş ekmeklerin olduğu yerlerde yemenizi öneririm. Şimdi diyeceksiniz ki ta oralara gittiniz. Ortada o mutfağı mı yiyorsunuz? Evet. Çünkü artık dayanamayacağız. Özledik. Bir ay oldu. Bu restoranın ismi de Layali Beyrut adında bir mekan. Ben şöyle bir karışık kebap söyledim. Yanında humuslar, mumuslar falan var. Şurada pilavımız var günler sonra. Şurada ekmeğimiz var fıstık gibi. Bildiğin böyle tereyağı koy ye. Afiyet olsun Burçin Hanım. Nasıl yüzü gülüyor. Kişi başı da buna yaklaşık olarak 30 frank ödeyeceğiz. Arkadaşlar size işte gezginliğin arka plandaki bir gerçek yüzünü göstereyim mi? Sen Instagram'da İsviçre'lerdesindir. Yok işte vay kardeşim hayat size güzel, dünya ne kadar güzel geziyorsunuz. Vay para sizde tabii ya yazarlar. Ama gerçek A101 poşetiyle çamaşır yıkamaya gidersin. Neden? Çünkü günlerdir yollardayız. Hiç çamaşır yıkamadık. O yüzden size de bir kere gösterelim dedik. Böyle İsviçre'de, Norveç'te falan çok dikkatimi çeken bir yıkama sistemi var. Onu şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bir 200 metre yakınımızda da varmış. Gelmişken çamaşır işini de böyle güzel bir günde aradan çıkaralım dedik. Royal Döner. Vallahi bizdeki dönerin aynısı. Dizan. Tamam. Sağ ol abi. Niye Türkçe konuştum ki bilmiyorum. Şurada yıkayacağız. 2013'ten beri hizmetinizde. Wow, ben buraya güvenirim Burçin gel. Baksana evlerin güzelliğine. İşte böyle aslında neler yaptığımızı, nasıl gezdiğimizi görün arkadaşlar. Bunların hepsi tecrübe. O yüzden not almanızı öneririm gençler özellikle. Az önce kadın geldi. Onu çekmek istemedim. Konuya dahil etmemek için. Burada evlerde insanlar yaşıyorlar. Alt katlarını da bu şekilde böyle dükkanlara çevirmişler. Normalde tamamen makineyle çalışıyor ama yani tamamen sistemsel çalışıyor ama bizim yanımızda İsviçre frangı olmadığı için yapamadık. Sonra oraya bir tuş koymuş. Geldi sağ olsun kendi yardım etti. Beyazları ve siyahları böyle her biri 14 frank olacak şekilde kurutma dahil ayarlattık. Evet pahalı yani şeyde 5 dolara hepsini yıkatıp kurulatıyorduk Vietnam'da, Tayland'da örnek veriyorum. Burada düşünün yani 30-40 dolar veriyorsunuz. Anca halloluyor. Hanımlar beyler biz gidiyoruz. Artık yeter. Yorulduk. Biraz dinleniriz. Bu videoları hazırlarız. Detayları ilmik ilmik açıklamaya bırakacağım. Bir gün buraya gelecek olanlara umarım rehber olur. Rahat rahat sizler de gezersiniz. Her şeye rağmen çok güzel. Her şeye rağmen hayatta bir kez görülmeli. Ve zaten sonraki bölümde bu sefer dağların diğer tarafında çok güzel manzaralar göreceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu çocuklar artık biraz dinlensin. Bay bay. Mosaic Apartments ve Montebello Villas sundu.